Herkese merhabalar, ben Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Soğan alınca hemen bu şöyle yapıyorum. Hem kolay hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 3,5 su bardağı peynir altı suyum var. 4 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya kullandım. Karıştıralım. Peynir altı suyunuz yoksa süt de kullanabilirsiniz. Geniş bir kabın içine alıyorum. Bir miktar un ilavesi yapalım. 2,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Toplamda 8-8,5 su bardağına yakın un kullandım. Evet, hamurumu toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Beş dakika boyunca pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Kabalarak şöyle iç harcımızı hazırlayana kadar dinlenmesi için bir kenara kaldırıyorum. Evet, mayalanması için biraz bekletelim. Bir kilo kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Geniş bir tavanın içine alalım. Bolca sıvı yağ gezdirelim. Soğanların kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum ve karıştırıyorum. Bir kase dolusu iri çekilmiş ceviz ekleyelim ve birlikte kavuralım ve bolca karabiber ekleyelim. Karabiber harika bir aroma veriyor. Mutlaka ekleyin. Evet, karıştırarak kavurma işlemine devam edelim. Tepsiye alalım ve soğuması için biraz bekleyelim. Evet, hamurumuzu şöyle 5-10 dakika dinlendirdikten sonra tezgah üzerine alıyorum ve tekrardan yoğurarak iki eşit bir çizgiye keserek yuvarlıyorum. Dizeleri merdane yardımıyla açabildiğimiz büyüklükte açalım.
Serpelim ve açmaya devam edelim. Her iki bezeyi de aynı büyüklükte açalım. Evet, diğer bezeyi de açmaya devam ediyorum. Su bardağı sıvı yağım var. 2 hamura eşit miktarda dökerek her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Elimizle biraz hamuru sündürerek büyütelim. İç harcımızı eşit miktarda bölerek hamurlara dökelim ve her tarafına gelecek şekilde yayalım. Hamurları kenardan şöyle rulo olacak şekilde saralım. Tam ortaya geldiğimizde keskin bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keselim. Kalan hamuru da diğer taraftan sararak rulo şekilde hazırlayalım. Evet, ruloları keselim. Şöyle borcama dik olacak şekilde yerleştiriyorum. Diğer hamurları da aynı ebatta keserek yerleştirmeye devam edelim. Evet, diğer hamuru da aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz bu çöreği cevizli soğanlı yerine haşhaşlı da hazırlayabilirsiniz veya zeytin ezmeli. Evet, kestiklerimi tepsiye diziyorum.
Tepsiyi elimle hafif bir şekilde bastırarak düzeltelim. Vaktiniz varsa mutlaka tepsi mayası yaptırın. Benim vaktim olmadığı için hemen fırına verdim. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bıraktım. Fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis tabağına ters çevirerek ikrama hazırlıyorum. Tepsiyi kaldıralım. Cevizli çöreğimiz yemeğe hazır. Koparta koparta yiyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.